Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Özel günler için lezzetli ve pratik, aynı zamanda da çok doyurucu bir atıştırmalık tarifi ile karşınızdayım. İçi ayrı bir lezzet, dışı ise çıtır çıtır, gerçekten harika bir puf börek. Birlikte hazırlamaya başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Ben videolarımın başına her zaman tariflerimin son halini de koymaya çalışıyorum ki görün, daha fazla iştahınız artsın ve ne tür bir sonuçla karşılaşacağınızı bilin istiyorum. Sizleri hiç bekletmeden artık tarifimi de yapmaya başladım. Gördüğünüz gibi bir adet soğan kullanacağım. Soğanlarımı minik minik doğruyorum. 400 gram kıyma kullandım. Kıymamı genişçe bir kaba aldım. Soğanları da üzerine ilave ediyorum. Ve yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı tuz, ama yine de oranı size bırakıyorum tabii. 30 mililitre de su ilave ediyorum. O da hani yarım bardak değil ama böyle çeyrek su bardağı kadar yeterli olacaktır. Sonrasında da hepsini yoğuruyorum. Şu anda böreğimizin iç harcı gördüğünüz gibi hazır. 50 gram kaşar kullanacağım. Onu da yine minik minik doğruyorum küpler halinde. Sonrasında milföy hamurumuz var. Adedi istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Eğer milföy sayınız artarsa iç harcınızı da biraz arttırmanız gerekebilir. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi ortadan ikiye bölüyorum. Sonrasında ise iç harcımızdan, cevizden biraz daha büyük parçalar alacağım. Hatta böyle bir büyük tombik bir köfte boyutunda olabilir. Onları elimle şekil verdikten sonra hamurlarımın ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Kaşarlarımı da küp şeklinde doğramıştım. Onları da şimdi köftelerimin üzerine koyuyorum, yerleştiriyorum. Hatta içine böyle gömebildiğiniz kadar gömerseniz aslında daha lezzetli olacaktır. Kaşar köftelerin içine doğru eriyecektir. Tüm köftelerde aynı işlemi uyguluyoruz. Hepsine kaşarlarımızı gördüğünüz gibi şu anda gömüyoruz. Sıra geldi katlama kısmına. Orada da hamurumuzu bohça şeklinde katlıyoruz. Dört bir kenarını birleştirip bir güzel sıkıştırıyoruz. Açılmasın diye ve kaşarlar akmasın dışına diye. Tabii çok önüne geçemeyiz belki akmasının. Çünkü onlar piştikçe biraz kat araları ayrılabiliyor. Ama bu haliyle bile çok yeterince kapandı. Gördüğünüz gibi yine tüm hamurlarda aynı işlemi tek tek uyguluyoruz. Kapattım. Bütün hamurlarımı bohça şekline getirdim. Şimdi birleştirdiğim kısımları altta kalacak şekilde onu ayarlayıp bir yere dizdim. Hepsini masamın üzerinde bir makas yardımıyla tam ortalarından gördüğünüz gibi kesip ayırıyorum. Bıçak da kullanabilirsiniz. Çatal da tabii, ama makas en kolayı oluyor. Kaşarlar dışarıdan görünecek şekilde açıyorum hepsini. Sıcacık bir çayın yanında çıtır çıtır bir börek hayal edenler ama çok da zaman olmayanlar için gerçekten çok güzel bir börek. Eğer buzluğunuzda bekleyen milföy hamurunuz da varsa, canınız her çektiğinde ya da çat kapı misafir geldiğinde hızlıca bu nefis börekleri yapabilirsiniz. Çıtır çıtır bir dış hamuru, nefis iç harcıyla da inanın her öğün yemek isteyeceksiniz. Yufka açmayı bilmeyen arkadaşlarım olabilir ya da evinde yufka olmayan ama hızlıdan çıtır bir börek hazırlamak isteyenler olabilir. Ya da henüz böyle mutfağın acemisiyseniz, yeni yeni mutfağa alışmaya başlıyorsanız sizler için gerçekten hem çok kolay hem de oldukça lezzetli bir börek. Milföylerimiz hazır. Ben fırın tepsimin üzerine bir yağlı kağıt serdim. Yerleştirdim hamurlarımı ve bir adet yumurta sarısını fırça yardımıyla böreklerimin her yerine eşit olarak gelecek şekilde sürüyorum. Bu arada fırınımı önceden ısıtmaya başladım. 180 derece fırında 40 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Ansızın gelen misafirinize de çözüm, birdenbire bastıran açlığa da gerçekten çok iyi çözüm. Bence bu milföy hamurları her buzluğun demirbaşlarından olması gerekiyor. Çünkü pratikliği sayesinde işte
mutfakta kısa sürede harikalar yaratıyor. Ben fırından çıkardım, servis tabağıma aldım. Her zaman yaptığım gibi içini de görün istiyorum. Bu yüzden de dilimliyorum. İşte bu kadar pratik bir tarif. Lütfen siz de tadını çıkarın. Çıtırtısıyla şu anda cezbediyor. Aynı zamanda ne kadar güzel kabarmış. O da gözümü ekstra doyuruyor. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha fazla sağlıklı ve lezzetli tarif için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.